Takvimler 12 Ekim 2002 gösterdiğinde Japonya'nın Fukui kentindeki Sakura restoranı hayatlarının en mutlu gününü kutlayan genç bir çifte ev sahipliği yapıyordu. 25 yaşındaki Emiko Harada ve 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Hideki Tanaka, ailelerinin ve dostlarının şahitliğinde dünya evine girmişlerdi. Emiko, yerel bir bankada çalışan, ailesine bağlı ve gelecekte geniş bir aile kurma hayalleri kuran nazik bir genç kadındı. Düğünü için seçtiği, Tokyo'daki ünlü bir tasarımcının elinden çıkmış inci süslemeli bembeyaz gelinliği içinde adeta parlıyordu. Ancak o gece bu ışıltılı mutluluk yerini 10 yıl sürecek derin bir karanlığa bırakacaktı. Akşam saat 18.20'de başlayan görkemli düğün töreni, 100'den fazla davetlinin katılımıyla devam ediyordu. Masalar geleneksel yemekler ve sake ile donatılmıştı. Saat 21.30 civarında Emiko, eşi Hideki'ye biraz temiz hava almak istediğini söyledi. Restoranın içi sigara dumanından ağırlaşmıştı ve ağır gelinliği içinde nefes almakta zorlanıyordu. Hideki onunla gelmeyi teklif etse de Emiko, eşinin davetlilerle ilgilenmesini isteyerek tek başına dışarı çıktı. Birkaç davetli onun gülümseyerek barın önünden geçip ana kapıya doğru ilerlediğini gördü. Kimse şüpheli bir durum fark etmemişti. Dışarıda serin bir sonbahar havası vardı. Güvenlik kameraları Emiko'nun saat 21.37'de restorandan ayrıldığını kaydetti. Genç gelin, düğün sonrası davetlileri evlerine götürecek olan otobüslerin park edildiği alana doğru ilerledi. O sırada otobüsler boştu ve şoförler kendileri için ayrılan odada dinleniyordu. Ancak bu karelerden sonra Emiko sanki yer yarıp içine girmiş gibi ortadan kayboldu. Sadece 5 dakika sonra aynı açıyı çeken kamera kayıtlarında otopark tamamen boş görünüyordu. Emiko'nun izi otoparkta aniden kesilmişti. Hideki eşi 30 dakika geçmesine rağmen dönmeyince endişelenmeye başladı. Restoranın her köşesini, tuvaletleri ve servis odalarını aradı ama Emiko yoktu. Saat 23 Nagate dışarı çıkıp otoparkı ve çevredeki araçları kontrol etti. Otoparkta sadece uykulu bir güvenlik görevlisi vardı. Gece yarısı polis çağrıldı. İlk etapta yetkililer, yetişkin birinin kişisel nedenlerle kaçmış olabileceğini, gelinin son anda evlenmekten vazgeçmiş olabileceğini düşündüler. Ancak Emiko'nun ailesi buna asla inanmadı. Kızları mutluydu ve asla böyle sorumsuz bir davranış sergilemezdi. İzleyen haftalarda kapsamlı aramalar yapıldı. Dedektif Ito, düğün şoförlerini sorguladı. Daisuke Okamoto, Yuichi Sasaki ve 28 yaşındaki Hiroshi Yamada. 3 şoför de o gece dinlenme odasında televizyon izlediklerini ve dışarı çıkmadıklarını iddia ettiler. Yamada, şirketin en genç ve güvenilir elemanlarından biri olarak biliniyordu. Polisin elinde somut bir kanıt yoktu. 2002 yılındaki güvenlik kameraları yetersizdi ve Emiko'nun izine hiçbir yerde rastlanmadı. Zaman geçtikçe umutlar tükeniyordu. 2006 yılında Hideki acısıyla başa çıkabilmek için Tokyo'ya taşındı ve kendine yeni bir hayat kurmaya çalıştı. Emiko'nun annesi Midori Harada kızının odasını hiç bozmadı ve her gün onun dönmesi için dua etti. Ancak yıllar süren bu belirsizlik aileyi yıprattı. Midori Hanım 2012 yılında kızının kaderini öğrenemeden bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babası Kenji ise tamamen yalnız kalmış, emekli olmuş ve her yıl kızının kaybolduğu otoparka giderek çiçek bırakmaya devam etmişti. 2005 yılının Mart ayında davanın unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde otobüs şoförü Hiroshi Yamada aniden ortadan kayboldu. İşe gelmeyince dairesine gidildi ancak Yamada'nın tüm eşyaları, parası ve belgeleri evindeydi. Sanki bir dakika sonra dönecekmiş gibi çıkmıştı. 2 ay sonra Shiga eyaletindeki Biwa Gölü'nde bir ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonucu bunun Yamada olduğu ve aşırı alkol aldıktan sonra göle atlayarak intihar ettiği anlaşıldı. Polis bu intiharı kişisel bir bunalım olarak değerlendirdi ve Emiko davasıyla ilişkilendirmedi. Oysa Yamada büyük bir sırrı beraberinde mezara götürmüştü. Gerçek tam 20 yıl sonra 2022 yılının Haziran ayında en beklenmedik şekilde gün yüzüne çıktı. Bir nakliye şirketi 1999 model eski bir Mitsubishi otobüsü hurdaya ayırmaya karar vermişti.
Bu otobüs 20 yıl önce Emiko'nun düğününde kullanılan araçtı. İşçi Megumi Nakatani, otobüsü parçalara ayırırken arka koltukların arkasında standart tasarıma uymayan yaklaşık 1,5 metrelik gizli bir bölme keşfetti. Bölmenin kapağı metal levhalarla profesyonelce kapatılmıştı. Nakatani bölmeyi açtığında ağır, küf benzeri bir kokuyla karşılaştı. El feneriyle içeri baktığında ise hayatı boyunca unutamayacağı o manzarayı gördü. Beyaz, tozlu bir kumaş yığınına sarılı bir insan iskeleti. Hemen polis çağrıldı. Olay yerine gelen dedektif Ueda ve adli tıp uzmanı Yuko Tanaka, cesedin üzerinde inci süslemeli ve dantelli lüks bir gelinlik kalıntısı olduğunu tespit etti. Yapılan DNA testleri, iskeletin 20 yıldır kayıp olan Emiko Harada'ya ait olduğunu kesinleştirdi. Adli tıp incelemesi, Emiko'nun kafatasının yan tarafında ağır bir darbe sonucu oluşmuş çökme kırığı buldu. Genç kadın muhtemelen darbeyi aldığı anda hayatını kaybetmişti. Soruşturma derinleştirildiğinde otobüsteki o gizli bölmenin fabrika çıkışlı olmadığı, sonradan teknik becerisi olan biri tarafından eklendiği anlaşıldı. Eski çalışma arkadaşları, şoför Hiroshi Yamada'nın mekanik işlere çok meraklı olduğunu ve geceleri garajda yalnız başına çalıştığını hatırladılar. Olayın senaryosu netleşmeye başladı. O gece Emiko taze hava almak için otoparka çıktığında Yamada ile karşılaştı. Yamada muhtemelen genç kadına yaklaştı ve reddedilince ya da bilinmeyen bir dürtüyle ona saldırdı. Cinayeti işledikten sonra önceden hazırladığı gizli bölmeye cesedi yerleştirdi ve hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti. En korkutucu olan ise Emiko'nun cesedi o bölmede gizliyken otobüsün 3 yıl boyunca hiçbir şeyden habersiz yolcuları taşımaya devam etmesiydi. Yamada'nın son yıllarında ağır uykusuzluk çektiği, komşularının onun geceleri kendi kendine bağırdığını duyduğu ortaya çıktı. Vicdan azabı onu günden güne bitirmiş ve sonunda 2005 yılında Biwa Gölü'ne atlayarak yaşamına son vermesine neden olmuştu. Son perde. Huzura kavuşan ruhlar. 80 yaşına gelen ve ağır sağlık sorunları yaşayan Kenji Harada haberi aldığında büyük bir şok yaşadı. Katil ölmüş olsa da 20 yıllık belirsizlik sona ermişti. Kenji, yerel bir gazeteye verdiği röportajda Yamada'yı affettiğini söyledi. Kalbindeki nefret artık yorulmuştu. 2022 yılının sonunda Emiko için ikinci ve gerçek bir cenaze töreni düzenlendi. 20 yıl gecikmeli olarak Emiko sonunda annesinin yanına, gerçek mezarına defnedildi. Hideki de tören için Tokyo'dan geldi. Mezara 20 yıl önceki gelin buketinde bulunan beyaz güllerden bıraktı. Hem Emiko'yu hem de onu koruyamadığı için kendini affetmeye çalıştı. Bu trajik olaydan sadece 6 ay sonra Şubat 2023'te Kenji Harada uykusunda huzur içinde vefat etti. Masasında Emiko'nun gelinlikli fotoğrafı duruyordu. Emiko'nun hikayesi, adaletin bazen gecikse de mutlaka yerini bulduğunun ve en derin sırların bile bir gün metal yığınlarının arasından çıkıp gelebileceğinin acı bir kanıtı olarak tarihe geçti. Bugün Fukui'de o eski otobüsten geriye hiçbir iz kalmadı. Ancak Emiko Harada'nın adı adalet ve sabrın simgesi olarak hatırlanmaya devam ediyor.